vakti geldi. Hadi bakayım. Hayır, hayır, hayır. Bu çok eğlenceliydi. Pek çoğumuzun bildiği gibi Ben 10 serisinde her uzaylının kendine özgü harika yetenekleri vardı. Ama bazıları var ki izleyiciyi yıllarca düşündürmeyi başarmıştı. İşte onlardan biri de Yıldırım Gülle'ydi. Seriyi izlerken üzerine çok düşünmemiş olabilirsiniz, ancak zaman zaman bu konuda biraz fikir yürüttüğünüzde elbette Yıldırım topunun top biçiminde önünü nasıl gördüğünü merak etmişsinizdir. Yani bu uzaylı yönünü nasıl bulabiliyor, önünü nasıl görebiliyor, yoksa tamamen şansa mı hareket ediyor? Bunlar gerçekten insanların merak ettiği konulardır. Bugün tüm bu konuları sizlerle birlikte bilimsel ve mantıklı şekilde açıklamaya çalışacağız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Bowling topu gibisin. Top kümesi gibi. Öncelikle şu açıklamayı yapmam gerekiyor. Ben 10 serisinde görmüş olduğumuz Yıldırım Gülle aslında gerçek hayattan esinlenilmiş bir hayvana fazlasıyla benziyordu. Yıldırım Gülle Armadillo adında bir hayvana fazlasıyla benziyor. Hatta büyük ihtimalle Yıldırım Gülle'yi tasarlarken tamamen bu hayvandan esinlenilmiş. Çünkü adı geçen bu hayvan tıpkı bizim Yıldırım Gülle gibi sert ve dayanıklı bir kabuğa sahipti. Ayrıca armadillolar da kendilerini doğal ortamda koruyabilmek için top biçimine girip düşmanlarından kendilerini koruyabiliyorlardı. Bu formdayken kendilerini sıkıca kapatıp büyük bir hızla yuvarlanarak hareket edebiliyorlardı. Şimdi Yıldırım Gülle yuvarlandığı zaman yönünü nasıl buluyor? Bunu birkaç tane farklı nedenle açıklayabiliriz. İlk olarak denge ve iç kulak mekanizmasından bahsetmek istiyorum. Gerçek dünyadaki armadillolar ve yuvarlanan bazı hayvanlar iç kulaklarındaki denge organları sayesinde yönlerini kaybetmezler. Ve baktığımız zaman seri içinde Yıldırım Gülle'nin türü de buna benzer bir biyolojik sisteme sahipti. Ayrıca kapalı haldeyken dışarıyı göremediği düşünülse de derisinin dış katmanı basınç ve titreşim algılayabilecek şekilde evrimleşmişti. Böylece çevredeki engelleri ve zemindeki eğilimleri hissedebiliyordu. Arbion pelarota türü gezegenlerin manyetik alanlarını hissedebilecek biyolojik bir pusula sistemine sahipti. Bu sayede yönünü kaybetmeden ilerleyebiliyordu. Baktığımızda gözleri kapandığı için klasik görme yetisini kullanamıyor gibi görünse de alternatif duyu sistemleri devreye giriyordu. Açıkçası vahşi doğada birçok hayvan, örneğin yılanlar veya köpek balıkları titreşimleri hissederek çevrelerini algılayabiliyorlardı. Ve baktığımız zaman Yıldırım Gülle'nin de yuvarlanırken zeminden gelen titreşimleri hissederek yönünü belirleyebilmesi mümkün bir durumdu. Aynı zamanda tıpkı yarasalarda olduğu gibi ses dalgaları ile çevresini algılayan bir sistem geliştirmişti. Ses dalgaları veya hava basıncı değişimlerini kullanarak etrafındaki engelleri sezebiliyordu. Yıldırım Gülle'nin yuvarlanmaya başlamadan önce çevresini hızlıca tarayıp beyninde o bölgenin haritasını çıkarması da mümkündü. Yuvarlanma sırasında bu haritayı referans olarak yönünü değiştirebiliyordu. Tüm bunların yanı sıra Yıldırım Gülle'nin belirli refleksleri ve yetenekleri onu kontrolsüz bir top olmaktan çıkarıp hedefe ulaşan bir füze gibi hareket etmesini sağlıyordu. Bu uzaylı türlerinin kasları ve iç yapısı yuvarlanma sırasında mikro düzeyde hareket ederek yönünü küçük açılarda düzeltebiliyordu. Havadayken veya engelle karşılaştığında refleks olarak açılıp tekrar kapanarak yönünü değiştirebiliyordu. Eğer çevresindeki ortamı analiz edebiliyorsa, örneğin manyetik alanlar veya hava akımları aracılığıyla bunu yapabiliyorsa, bu bilgileri anında işleyerek yönünü ayarlayabiliyordu. Düşündüğümüzde Yıldırım Gülle'nin yönünü bulması ve çevresini algılaması biyolojik ve evrimsel bir avantajdı. İç kulak dengesi, manyetik pusula hissi, kinetik hafıza ve titreşim algılama gibi özellikler bir araya geldiğinde tamamen kapalı haldeyken bile nereye gittiğini hesaplayabiliyordu. Bu yüzden rastgele yuvarlanan bir top değildi. Kontrollü ve hedefe ulaşan güçlü bir savaşçı olarak hareket edebiliyordu. Seride bunların hiçbiri açıkça belirtilmese de karakterin yetenekleri ve bilimsel gerçekler göz önüne alındığında en mantıklı açıklamalar bunlardı.
Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Ben 10 serisinde Yıldırım Gülle top biçimine girdiği zaman önünü nasıl görebiliyor, yönünü nasıl belirliyor, tüm bunları konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.